Evet arkadaşlar merhabalar. Excel eğitim serimizin 7. videosundayız. Bu videoda pratik numaralandırma ve sıralama ile ilgili kısa birkaç bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle biz aslında şeridi tanımadan önce belli başlı kısa yollar ve Excel'in özellikleri, hareketlerle ilgili birkaç tane video olacak. Birkaç video sonra aslında şeride başlayacağız diyebilirim. Bunu da dipnot olarak vermiş olayım. Arkadaşlar Excel'in otomatik olarak doldurma özelliği vardır. Bu ne demek? Hemen göstermek istiyorum. Diyelim ki ben bir hücreye 1 yazdım. Sonra o hücrenin altına geldim mouse'la. O hücreyi seçtim. Altına geldim. Bakın siyah bir şekilde artı işareti var imleçte. Ben bunu fare ile tutup böyle aşağı doğru çekersem çektiğim yere kadar o bir ya da yazdığım her neyse bir metin de olabilir geldi. Aynı şekilde geldi. Ben bunu başka nasıl yapabilirdim? Örneğin bu 1 diyelim. Hemen kopyalıyorum yanına. Ne yapabilirdim? Bu 1'i seçerdim. CTRL C'ye basardım. Kopyalardım. Yapıştırmak istediğim alanı seçerdim. CTRL V'ye basardım ve yapıştırdım arkadaşlar. Yani aslında eğer çok büyük, uzun ya da komplike bir veri ise bu biraz daha uzun ve zorlu bir yön aslında baktığınızda. Ne yaptı Excel arkadaşlar? Aslında burada otomatik olarak kopyalama işlemi yapmadan bu yazdığım şeyi aşağı kadar hızlıca çekti. Normalde kopyalama yapsaydım da dediğim gibi CTRL C V deyip ya da daha farklı şekilde daha uzun bir işlem olarak yapacaktım. Peki arkadaşlar bu doldurma işleminin aslında daha önemli ve güzel tarafı sıralı sayıları Excel'de tek tek yazmalı mıyım sorusunun cevabı ihtiyacım olduğunda. Tabii ki bunun da cevabı yine hayır. Excel bu konuda da otomatik doldurma işlemini bize sunuyor arkadaşlar. Nasıl sunuyor? Hemen gösterelim. Diyelim ki ben sıralı bir şekilde 1'den 10.000'e kadar bir veri gireceğim. 1 dedim buraya arkadaşlar. 2 dedim ve ben buna numaralandırmak istiyorum. Ne yapıyorum? Bu 1 ve 2'yi seçiyorum. Yine deminki gibi bu siyah artı işaret çıktığında böyle aşağı doğru çekersem arkadaşlar bu çektiğim yere kadar teker teker artarak bana sıralı sayıları verecektir. Peki bu sadece 1, 2, 3, 4 diye mi geçerli? Tabii ki hayır. Eğer ben 1, 5 yazarsam bu sefer kaç artarak yazdım bu sayıları? 4 artarak. 4'er 4'er artarak böyle çektiğim yere kadar devam edecektir arkadaşlar. Ya da 5 yazdım, 10 yazdım. Ne yazarsam yani nasıl bir artış belirlersem ilk iki rakamda böyle siyah artış çıkıp aşağı kadar çektiğimde o kadar bir artış belirleyecek. Peki bu otomatik doldurma işlevi sadece bu şekilde sayılar için mi geçerlidir? Hayır arkadaşlar. Aylar, günler ve tarihler için de geçerlidir. Hemen gösteriyorum. Atıyorum. Ben bu arada İngilizce yazdığım için eğer günlerden başlayacağım ama pazartesi yazarsam tanımlamayacaktır Excel. Dolayısıyla atıyorum Monday yazıyorum. Bakın yazdım. Ben bunu tutup siz pazartesi yazarak deneyebilirsiniz deniyorsanız eğer. Hemen yine aynı deminki gibi böyle hücrenin etrafına geldim ve siyah artı işaret çıkınca bakın aşağı doğru çektim. Bana günleri şöyle düzelteyim. Günleri tek tek verdi. Tuesday, Wednesday, Thursday sırayla götürdü. Peki bu sadece aşağı doğru çektiğimde mi geçerli? Hayır. Ben Monday'e tıklayıp eğer sağa doğru çekersem de bu sefer sağa doğru götürüyor sıralı bir şekilde günleri. Ama sola ve yukarı çekersem arkadaşlar sona doğru devam ediyor. Tam tersi aslında. Yani bir önceki günü veriyor bana. Yani sağa doğru günlerde ileri gidiyorsa sola doğru da geri gidiyor. Aynı şekilde yukarı için de aynı mantık geçerli. Yukarı giderken de aynı şekilde günlerde geri gidiyor. Yani siz pazartesi yazdıysanız aşağı ve sağa çektiğinizde bunu salı çarşamba diye devam edecek. Ama yukarı ve sola çektiğinizde pazar cumartesi diye devam edecek arkadaşlar. Peki bu aylarda geçerli mi? Hemen şöyle sağa gelelim. Evet, aylarda da geçerli. Ben yine İngilizce şekilde yazacağım. Siz Ocak yazarak ya da farklı bir ay yazarak Nisan'dan da başlayabilirsiniz. Başladığınız aydan devam edecektir. Atıyorum ben yazıyorum ki işte January, Ocak yazıyorum İngilizce olarak. Bakın yine aşağı çekiyorum. Aynı şekilde bana ayları Şubat, Mart, Nisan diye verdi. Sağa çekiyorum, ileri verdi. Günlerdeki aynı mantıkla sola ve yukarı çekersem de hepsini seçtim. Şöyle CTRL Z diyeyim. Aynı şekilde January'yi seçip yukarı çekersem de aynı şekilde geri gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi çok önemli bir özellik. Yani bizim hayatımızı gayet kolaylaştıracak bir özellik. Peki bu arkadaşlar tarihler için nasıl? Şurayı silelim hemen. Tarihler için de aynı şey geçerli. Nasıl ortalamayla sayılar artıyorsa tarihlerde de aynı şekilde aynı mantıkla artıyor. Atıyorum 2, 10 ve 2023 yazdım. Bakın birer birer giden
Şöyle sonuna 0 koymayayım yoksa tarih olarak algılamayacak. 1, 2 sıralı birer birer giden tarihleri yazdım. Yine artı çıkınca bunları seçip böyle aşağı doğru çektim. Bakın 3, 4, 5, 6 yine böyle devam ediyor. Peki ben bu günleri yine sayılarda olduğu gibi belli birkaç gün atlayarak sıralı yazsaydım. Yani deseydim ki 1-10, 2023 ve bir sonrakine de 4-10, 2023 yazsaydım ne olacaktı? Aynı sayılardaki gibi üçer gün atlayarak bana bu sayıları verecekti. Bir artış gözlemliyorum ya da gün yazıyorum, ay yazıyorum, tarih yazıyorum. Böyle işte siyah artı çıktığında böyle aşağı çekiyorum ya. Ben bunu peki dediğim gibi çok fazla veri olduğunda böyle tutup mouse'la tek tek aşağı kadar çekmeye mi uğraşacağım? Hayır. Yani özellikle eğer bir tablo, bir veri yığını varsa önünüzde zaten belli bir veriyi girmişsinizdir ve işte sol sütunda, sağ sütunda neyse o yere kadar bir veri vardır. Yani bu sıralama özellikle sayılarla işlemleri ya da günler, aylar, tarihler zaten mevcutta var olan atıyorum bir satış verisi girdiniz. O veriyi girdikten sonra bunları tamamlamanız öneriliyor. Çünkü neden? Ben diyelim ki böyle burada kaç tane var? Bakın hemen seçiyorum alanı. Count bildiğiniz gibi saymaktı. Kaç tane veri olduğunu gösterirdi. 31 tane burada veri var. Hepsi aynı olsun. Bunu da silelim. Ben eğer buraya dediğim gibi yine günlerden gidelim. Monday diyelim. Ben bunu yazdım. Ve bundan sonra devam etmesini istiyorum. Buradaki en son bir yan sütundaki girdiğim en son veriye kadar buraya kadar devam etmesini istiyorum. Bu 10.000 100.000 veri de olsa bu şekilde devam etmesini isteyecektim. Yani şu an bir tık daha az tabii ki. Ne yapacaktım? Böyle tıklayacaktım. Siyah ok gelip böyle aşağı kadar çekecektim. Değil mi? Ama bu çok fazla veri ise dediğim gibi aşağı çekmek uzun sürebilir. O zaman ben ne yapıyorum arkadaşlar? Geliyorum bu siyah ok çıktığında mouse'la hop çift tıklıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? En son bir yan sütunda hangi satıra kadar veri varsa oraya kadar götürdü veriyi. Yani çift tıkladığımda bir bu sayı da olabilir bu arada. Diyelim ki buraya 5 ya da ne diyeyim 100, 200 diyeyim. Yüzler artan. Tıkladım. Bakın hop iki tane siyah art çıktı. Hop 2 kere bastım. Yüzer artarak benim girdiğim ilk iki sayıyı bir yandaki sütunun en son verisine kadar devam ettirdi. Yani arkadaşlar bu genel olarak veri girişi için ve bizim atıyorum tarih yazmamız, işte günleri, ayları yazmamız için çok güzel bir özellik. Yani işimizi Excel'in çok kolaylaştırdığı özelliklerden bir tanesi otomatik doldurma özelliği. Bu otomatik doldurma özelliğinin yine farklı özelleştirme şekilleri de var ama bunu dediğim gibi Shred'e geldiğimizde gösteriyor ve anlatıyor olacağım. Ve arkadaşlar doldurma ile ilgili anlatacaklarım aslında genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi Shred'i anlatırken ayrıntılarına gireceğiz. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde artık temel matematiksel işlemler yapmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.